Aralık ayı 1835 yılı. Britanyalı gözlem gemisi Beagle, Pasifik Okyanusu'nu boydan boya aşıyor. Buraya getir. Var mı ilginç bir şeyler efendim? Her zaman var Covington, her zaman. Kanlı canlı filozof bey. Onunla işin bittiğinde öyle olmayacak. Güvertede Güney Yarımküre'ye yaptığı yolculukla kendimize ve dünyaya bakış açımızı değiştirecek olan 26 yaşındaki doğa bilimci Charles Darwin var. Bu yeni bir şeye benziyor efendim. Sizce zehirli midir? Öyleymiş gibi. Bunu anlamanın tek bir yolu var Sam. İçeri atın filozof bey, içeri atın. Lanet olsun. Hayır olmasın ve zararsızmış bir tam isteyen. Yukarıda yelken açmayı bekleyin. İngiltere'den demir aldığından beri Darwin, ekvatorun güneyindeki dünyaya dalmıştı. Güney Yarımküre'nin el değmemiş egzotik canlılığı onun için yeni bir yolculuk başlatacaktı. Kafasındaki doğa fikri, muhafazakar İngiltere tarafından şekillendirilmiş olan bu zengin aile çocuğu, dünyadaki hayat üzerine radikal bir açıklama geliştirmeye başlayacaktı. İlerleyen yıllarda Charles Darwin, yolculuğu sırasında gördüğü garip yapboz parçalarını bir araya getirecek ve dünyayı değiştirecek bir kitap yazacaktı. Darwin'in evrim teorisi, doğal seçilim, hayatla alakalı her şeyi açıklıyor. Onun karmaşıklığını, güzelliğini, zarafetini ve çeşitliliğini. Bana göre türlerin kökenleri, türlerin çeşitliliği gibi biyolojinin o kadar fazla dalını bir araya getirdi ki birdenbire evrim tezi hepsini mantıklı bir hale getirmeye başladı. Darwin yıllarca gizlice doğanın güzelliği ve zalimliğini ortaya çıkartacak olan teoriyi dünya üzerindeki hayatın evrim teorisinin kanıtlarını uğraşılı bir biçimde teker teker bir araya getirdi. Ben büyük babam veya büyük annenin sülalesinden ya da ikisinden de maymunlarla akrabayım. Darwin'in radikal fikirleri, Victoria dönemi toplumunda ateşli tartışmalara ve alaylara sebep olacaktı. Seneler boyunca hastalıklar, dini kuşkular ve kişisel acıyla savaşacaktı. Bu Volus da kim? Ne zaman eve gelecek? Kendisi bir koleksiyoncu. Charles. Ama bu mücadelesinde yalnız değildi. Başkalarının yardımına ihtiyaç duyacaktı. Bu adamlar Güney Yarımküre'de aynı tecrübeyi yaşadılar ve bu durum aralarında inanılmaz bir bağ oluşturdu. Onlar kendisine dünyanın bir tanrı tarafından değil de doğal güçler sonucu yaratıldığını yazıp bunu yayınlama güvenini ve cesaretini gösterdiler. Charles Darwin çalışmasının gücünü biliyordu. Dünyasının kalbini parçalayıp yaratılışla alakalı bugün bile devam eden ateşli tartışmalara neden olan bir çalışmaydı bu. Beagle, Güney Yarımküre'deki yolculuğunun 4. senesindeydi. Evinden 16.000 kilometre uzakta olan bu ufak gemi, Tahiti adalarını yeni terk etmiş ve Yeni Zelanda'ya doğru yelken açmıştı. Görünüşe göre Yeni Zelandalılar dövmeyi en az Tahitililer kadar, hatta onlardan daha fazla seviyorlar. Buradaki masal şeflerinin öldükten sonra baldırlarındaki derisini yüzmesiyle ilgili. Baldırları yüzmek? Çünkü bu bir sanat eseri. Sonra da deriyi kutuya sarıyorlar. Yok, almayayım. 26 yaşındaki Charles Darwin bir bilimci ve beyefendi olarak 30 yaşındaki kaptan Robert Fitzroy'a eşlik ediyordu.
Victoria dönemi toplumunun belli kuralları yüzünden güvertedeki denizcilerle mesafeli olması zorunluydu. 5 yıllık deniz yolculuğu boyunca Darwin sosyalleşebileceği tek insandı. Beagle'ın görevi Güney Amerika sahillerinin haritasını çıkartmak ve gözlemlemekti. Epik yolculukları 1831 yılının Aralık ayında başladı. Geminin ilk rotası Darwin'in daha evvel hiç görmediği hayvan ve bitkileri keşfettiği Brezilya'ydı. Arjantin'de yaşayan hayvanlarla inanılmaz benzerlik taşıyan fosiller topladı. Ve Ant Dağları'nı keşfederken jeolojinin önemini ve dünyanın bugünkü yüzeyinin oluşmasının milyonlarca yıl sürdüğünü öğrendi. Gemi Galapagos adalarına demirlediğinde Darwin olağan dışı evrim teorisine ilham verecek olan garip hayvan ve bitki örtüsünden oluşan bir hazine keşfedecekti. Galapagoslar bir nevi efsanevi bir yer haline gelmişti. Darwin bu farklı adalarda garip yaratıklar, ispinozlar ve kaplumbağalar görmüştü ve işte evrimi anlamıştı. Hiçbir şey daha mantıklı olamazdı. Galapagos'un yolculuğunun geri kalanı boyunca olan sürecin başlangıcı olduğunu anlamalıyız. Gidelim. Darwin'in keşifleri devam etti. Aralık 1835'te Beagle, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki adalara demir attı. Darwin'in burada ve daha sonra Avustralya'da gördükleri onun dünyayı anlayış biçimini, yolculuğun diğer kısımlarındaki gördüğü her şeyden daha çok zorlayacaktı. Hepsi halloldu efendim. Güzel. Şimdi Darwin yolculuğunun en önemli ayağına geçecekti. Bunlar bir adalar serisi ya da ada kıtalarıydı. Bu adalarla alakalı harika olan şey ise kontrol edilebilir olmalarıydı. Onları yönetebilirdiniz. Hepsi harika birer laboratuvar gibiydiler. Bu adalardaki insanlar hakkında adalardaki türlerden fazla kafa yormaya başladı. İşgale gelmiş olan yeni insanlarla yerliler arasındaki rekabet. Darwin geldiğinde Britanyalılar sadece 12 senedir Yeni Zelanda'daydılar. Nüfus alkolik balina avcıları, Avustralya'dan kaçmış suçlular ve Maorileri Hristiyan yapmakla kafayı bozmuş olan İngiliz misyonerlerin bir karışımıydı. Darwin Maorileri çok savaşçı bulmuş, Tahitililer gibi diğer Pasifik adaları sakinlerinden daha çok etkilenmişti. Bu kadar savaşçı bir ırk mensubu insan dünyanın bu kısmından başka hiçbir yerde yok. İlk gemi gördükleri anki cesaretlerini hayal edebiliyorum. Kaptan Cook'un tasvirleriyle, taş salvoları ve karaya çıkarsanız sizi öldürüp yeriz bağırışları. Misyonerler Maorileri ve mevcut beyaz nüfusu eğitmekte oldukça zorluk çekiyordu. Bu çapulcular çok agresifti ve Maorilerle çatışıyorlardı. Bu yüzden onun gördüğü istikrarlı bir toplum değil, daha çok bir mücadele girdabıydı. Darwin bu garip yeni dünyayı keşfetmek için adanın iç kısmını geziyor ve İngiltere'ye yollamak için bitki ve hayvan topluyordu. Ama burada ilgisini çeken şey adanın insanları ve onları nasıl değiştirebileceğiydi. Misyoner duraklarının birinde Hristiyan misyonerlerin Maorileri nasıl değiştirdiklerini görünce hayrete düştü. Bu gece onun kafir akrabalarını çok eşlilik, yamyamlık ve cinayet peşinde bulabilirdik. İnanılmaz. Gerçekten. Ahlak etkisi inanılmaz. Neredeyse evde gibiyiz. Darwin'in çocukluktan beri toplamaya ilgisi olmuştu.
fark edilmek için hep nadir kuşlar gördüğü konusunda yalan söylerdi. O zamanki her çocuk gibi ona doğayı Tanrı'nın yarattığı öğretilmişti. Kilisede bir kariyer için Cambridge'e yollanan Darwin'e umutsuz vaka gözüyle bakılmıştı. Papaz Profesör Sedgwick. Evet Bay Darwin. Yaptığınız ufak jeolojik gezilerinizi duydum ve ben de... İlk önce derslerime katılmanızı öneririm. Talebinizi ondan sonra değerlendirebilirim. Sizin o boş adam unvanınız Bay Darwin, sizi içki ve spora daha çok yöneltiyor sanırım. Bu Darwin'in babası Robert tarafından da desteklenen bir düşünceydi. Köpekleri vurmak ve sıçan yakalamaktan başka hiçbir şey umurunda değil. Belki bir keşif gezisine çıkmamın yardımı olur. Döndüğümde sakinleşirim. Dünyanın öteki ucundaki Charles Darwin, İngiliz etkisinin en uzaklara eriştiği noktadaydı. Ama Kauri ormanında İngilizlerin getirmiş olduğu tek şeyin Hristiyanlık olmadığını fark etti. İngiliz çimeni. Ha. Ne bir kuş görmüş ne de tek bir kuş sesi duymuş olması karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Bu çok yıkıcı bir kuşun eseriydi. Yeni Zelanda'ya birçok istilacı tür gelmişti. Sıçanlar bunlar arasında en zarar verici olanlardandı. Yüksek ihtimalle buraya 1769 yılında Kaptan Cook'la gelmişlerdi. Özellikle yerdeki kuş yuvaları ve onların yumurtalarıyla besleniyorlardı. İleride büyük omurgasızlarla besleneceklerdi. Yerdeki herhangi bir şey için avlanırdı. Darwin'in burada gördüğü etkiler, yerel türlerin değişmesi, bir organizmanın başka bir organizmanın yerine geçmesi süresi büyük resimde kesinlikle evrim mekanizmasının bir parçasıydı. Norveç sıçanı 2 sene gibi kısa bir sürede adanın kuzey ucundaki Polinezyalı canlıları yok etti. Yeni bir canlının bakir bir yere geldiğinde meydana gelen inanılmaz yayılma olaylarına şahit olmaktaydı. Yeni Zelanda hemen olmasa da daha sonraki zamanlarda Darwin'in teorileştirmeleri üzerinde kilit yol rolü oynayacaktı. Hatta ilerleyen dönemlerde neden Yeni Zelanda'da uzun kalmadığına dair kendine uzun süre lanet okumuştur. Yeni Zelanda'yı arkasında bırakan Darwin, sonraki durağına demir atmak için heyecanlıydı. 1836 yılının Ocak ayında Beagle, Sydney limanına varmış olup, Charles Darwin, suçluların bırakıldığı uzak bir koloni olan Avustralya ile ilgili ilk izlenimlerini edinmekteydi. Sonunda Sydney koyuna demir attık. Yüce eski Roma böyle bir koloniden utanç bile duymazdı. En çok ilgimi çeken şeyler üst sınıfla suçlu sınıfları arasındaki toplumun durumu ve dış göçe olan ilginin seviyesiydi. Kasabada Conrad Martins'le bir araya geldi. Beagle'daki eski bir sanatçıydı. Sydney, insanların nasıl değişebilecekleri konusunda Darwin'e ikinci aydınlanmasını yaşatmıştı. Eski suçluların sosyal yükselişi, koloni toplumuyla alakalı fikirlerini alaşağı etmişti. Bir büyüm ancak bu kadar fark edilebilir. Evleri yeterince hızlı inşa edemiyoruz. Ama pahalı. Al ya da kirala. Çok yüksek. Ama her gün yeni göçmenler geliyor. Bunu sen de düşünmelisin Charles. Olabilir. Söylesene, hangi komşumuzun eski suçlu olduğunu nereden anlıyoruz? En büyük at arabasına sahip olanlar. Suçlunun teki 100.000 poundla evine dönüyor. Şunlara bak sen. Darwin'in eski suçlularla geçirdiği zaman diliminde bu eski suçlular eğitim ve bütçeyle özgür insanlar kadar kazanabiliyorlardı. 19. yüzyılın başlarında insanlar hala sabit bir hiyerarşi fikriyle saplantılı olduklarından bu hala belli yerlerdeki insanların fikirleri için açık bir sorundu.
Kuraklık dolu bir sıcakla geçen 4 günün ardından Darwin, Avustralya'nın iç taraflarını keşfe çıkar. Blue Dağı'nın dibinde Darak ırkından bir grup aborjinle karşılaştı. Maorilere kıyasla onları daha barışçıl bulmuş ve Yeni Zelanda'da gördüğü üzere işgalci insanların diğerleri üzerinde yaratabileceği etkiyi de görmüştü. Görünüşleri sıcakkanlı ve mutluydu ve tasvir edildikleri gibi aşağılık insanlar olmaktan çok uzaktaydılar. Avlanmak için mızrak. Mızrak atıcı. Ne avlıyorsunuz? Bunu. Kuş gibi mi? Evet, işte şu tarafta. Anlıyorum, evet. Bana da gösterir misin? Gösteririm. Anlıyorum. Fırlat. Darwin'e söylenmiş olan şey, aborjinlerin sürekli olarak kavga ettikleri olabilir. Koloninin gelişmesi oranın orijinal yaşayanlarının yok olması demekti. Eğer koyunlarınızı veya büyükbaş hayvanlarınızı mızraklıyorlarsa aborjinleri vurmak oldukça normal karşılanıyordu. 1820'lerden 1830'lara kadar aborjinlerin yok olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genelde bahsedilen konu buydu. Ve Darwin bu konuda bir dakika bile kaybedemezdi. Sayılarının azalmasının nedeni alkol almaları. Avrupa hastalıkları olmalıydı. Kızamık gibi hafif hastalıklar bile onlar için oldukça yok edici olabilirdi. Ayrıca vahşi hayvanların kademeli olarak soylarının tükenmesi. Bir melankoliyle Darwin, aborjinlerin yok olmasından çok etkilenmişti. Asla unutmayacağı bir izlenimdi. Darwin'in doğal seleksiyon teorisinin kalbinde canlıların birbiriyle olan mücadelesi fikri yatar. Onun daha doğal seleksiyon teorisine geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu onun kafasında daha netleşmemişti. Ama bunu aborjinlerin kaderini analiz etmek için kullanıyordu. Ve bu analize göre zafer Avustralya'daki yerleşmiş olan halkındı. Darwin, Blue Dağları'ndan düzlüklere doğru ilerledikçe dikkati insanlardan hayvanlara kaymaya başladı. Ve hayatındaki ilk tanrının yaratılıştaki rolünü sorguladı. Avustralya'daki birçok eşsiz hayvanın İngiltere'dekilerle inanılmaz benzerlikler taşıması karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Mısır tarlalarında kakadular. Birkaç güzel papağan daha. Cüce kargalarımıza benzeyen kargalar çok yaygın değillerdi. Ve saksağına benzeyen bir kuş daha gördüm. Avustralya'nın garip ornitorenkleri bile Darwin'e tanıdık gelmişti. Suyun yüzeyinde öyle dalış yapıp oynuyorlar ki onları kolayca su sıçanlarıyla karıştırabilirsiniz. Kendi mantığının ötesindeki hiçbir şeye inanmayan biri bunun kesinlikle iki farklı yaratıcının işi olduğuna inanırdı. Şu karınca aslanı aynı familyadan olmasına rağmen Avrupa'dakilerden farklı bir türdü. Peki inanmayanlar şimdi buna ne diyeceklerdi? Darwin'in zamanında yaygın olan bilimsel düşünce, Tanrı'nın her bir canlıyı teker teker yaratmış olmasının yanında onları sadece belli bölgelere yerleştirmiş olmasıydı. Peki eğer böyleyse o zaman Tanrı neden birbirine benzeyen ya da aynı davranan hayvanları iki farklı yere yerleştirmişti? Kendi ihtiyatlı dünyasında Darwin Tanrı ile yolunu ayırıyordu. Bütün yolculuklar boyunca din hakkında, türlerin kökeni hakkında ve onların
iki farklı çevreye adapte olmalarını sorguladığı tek an bu andı. Bu çok kritik bir andı ve kendine bu sorgulamalar için bir derece izin vermişti. Farklı türde yaratılış teorilerini test ediyordu ve hepsini yetersiz buluyordu. 2 hafta sonra Darwin, kafası Avustralya'nın garip hayvanları ve mücadele içindeki insanlarıyla dolu bir biçimde Sidney'i terk edecekti. Tazmanya ve Batı Avustralya'daki kısa duraklamalardan sonra Beagle Hint Okyanusu'na yelken açmış ve rotasını Kossos ve Keeling'deki Mercan Adaları'na çevirmişti. Bu ufak adalar Darwin'i evrim ve doğal seleksiyon teorilerine hiç olmadığı kadar yaklaştıracaktı. Yolculuğu sırasında Darwin, Charles Lyell adındaki tanınmış jeoloğun kitaplarını adeta yutuyordu. Cocos ve Keeling adaları, Lyell'ın dünyanın yüzeyinin nasıl oluştuğuna dair büyümesi gibi evrimsel yaklaşımının canlı örneğiydi. Mucizelerle değil de mercan büyümesi gibi doğal süreçlerle. Darwin, mercanların büyümesi ve bu büyümenin mercan adaları üzerindeki etkisi karşısında büyülenmişti. Lyell, mercanların sadece okyanus tabanından yüzeye itilmiş volkanların çıkıntılarında büyüdüklerini bilmişti. Ama Darwin tamamıyla farklı bir şey görüyordu. Evet, tam düşündüğüm gibi. Yukarıdaki mercanlar güneş yüzünden ölmüşler ama suyun altındakiler yaşıyor. Azalıyorlar. Sonsuza kadar. Darwin, yüzeyin altındaki mercanların alçalmakta olduğunu ve bundan dolayı ufak mercanların hayatta kalmak için yüzeye gitmesine zorlandıklarını fark etti. Ve bu tam olarak Darwin'in aradığı şeydi. Mercan kayalıklarını oluşturan mercan polipleri. Bir polip ufak bir deniz anemonu gibidir. Ama deniz anemonlarının farkı kendilerini klonlayabilmeleri ve yüzlerce bireyden oluşan kolonilerde yaşıyor olmalarıydı. Eğer bu dala bakarsanız yüzlerce hatta binlerce mercan polipleriyle kaplı olduğunu görürsünüz. Ve birlikte mercan kolonilerini oluştururlar. Ve zamanla bu koloniler gelişerek mercan kayalıkları haline gelirler. Belki de milyonlarca canlının yaşayacağı geniş şehirler inşa ederler. Mercanlar bütün organizmalar gibi diğer organizmalara karşı mücadele halindedirler. Işığa doğru mücadele ederler. Belli derinliklerde hayatta kalabilmek için mücadele ederler. Mercanlar birçok açıdan Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında da olduğu gibi doğadaki birçok mücadelenin örneklendirilmesidir. Bu küçük yeşil adaya yüzlerce küçük mimarın inşa ettiği bir anıt olarak bakmalıyız. Suyun altı, kara ve deniz burada ustalaşmak için mücadele veriyor. Okyanus her şeyiyle güçlü bir düşman ama onun da fethedildiğini görüyoruz. Darwin bu gördüğü şeye mantığın gözü diyordu. Çünkü okyanusun ortasında bu gördüğünüz yeni bir kara parçasının oluşumuydu. Uzun zaman evvel Tanrı tarafından değil, denizdeki ufak yaratıklar tarafından yapılmıştı. Kum parçaları sürüklenip birikmiş ve ortaya bir ada çıkmış. Garip tohum parçaları bu adanın üzerine konmuş ve garip küçük hayvanlar, kuşlar ve yepyeni bir oluşum tamamen doğal bir şekilde hayat bulmuş. Bu teori aklına henüz oturmamış olsa bile burada doğal seleksiyon teorisinin mükemmel bir temsilini görüyoruz. Darwin bu yolculuk boyunca gördükleri üzerine kafası dolu bir şekilde Cocos ve Keeling'i terk eder. Denizde geçirdiği 5 yıldan sonra evine döner. Normal bir bölge papazı olarak sakin bir hayat sürme fikri kafasından tamamıyla silinmişti.
Güney Yarımküre'nin olağanüstü canlı laboratuvarları ve onların müthiş adaları, egzotik bitkileri, hayvanları ve insanları kafasını doğanın mucizesiyle doldurmuş ve bilim dünyasında devrim yaratacak, dindarları ayaklandıracak ve Charles Darwin'i hayal edebileceğinden çok daha karanlık bir yere götürecek olan dünyadaki yaşamın evrimi teorisinin başlangıcının tohumları atılmıştı. 2 Ekim 1836'da Darwin İngiltere'ye geri döner. Dönem büyük değişimlerin ve ilerlemenin dönemiydi. Kraliçe Victoria tahta geçmek üzereyken İngiltere İmparatorluğu büyümekteydi. Endüstri devriminin etkisiyle işçiler çalışmak için büyük şehirlere akın etmiş ve kalabalık, kötü koşullarda yaşama mücadelesi vermekte, Fransız devriminden çıkan radikal evrim fikirleri, evrimi geliştirmek için bir araç olarak gören bu yeni Britanyalı işçi sınıfında dillendirilmeye başlanmıştı. Sonuçta muhafazakar oluşumlar için bu kesinlikle bir tehditti. Darwin bunların çok tehlikeli fikirler olduğunun oldukça farkındaydı. Ama entelektüel taraf açısından tehlikeli değildi. Çünkü evrimsel fikirler hakkında konuşan birçok kişi vardı. Ama asıl tehlike sosyal ve politik olaraktı. Çünkü evrim teorisinin temelinde her şey değişebilirdi. Fakat Britanya sokaklarında gelişmekte olan evrimci sosyal mücadele, zengin ailesinin yanına giderken Darwin'in kendi kafasında olandan çok uzaktaydı. Charlie, döndün. Aman Tanrım. Oh, geldiğine inanamıyorum. Şu haline bir bak. Sydney'den beri senden mektup alamadık. File bindin mi? Evet, bindim evet. Kardeşimiz file binmiş. Bir file. Kuzen Emma. Charles, bu ne sürpriz. Senin mektuplarını yalayıp yuttuk, hem de her birini. Hepsi senin babanın benimkini ikna etmesi sayesinde oldu. Dünyayı gördün, ekvator geçti. Hayal bile edemiyorum. Ve o yayınlananları. Öyle şeyler gördüm ki hepsi rüya gibiydi, hepsi. Kardeşimiz adeta bir şair. Baba, sen ne diyorsun? Kafasının değiştiğine gerçekten inanıyorum. Bu iyi bir şey mi? Zaman gösterecek. Bizi bir daha bırakmana artık izin yok. Eğlenmek için sana ihtiyacımız var. Haydi anlat bize. Senin asla bir bölge papazı olmayacağını biliyoruz. Babam bile. Böylece Darwin'in aralarına katılmayı umduğu seçkin bilim adamları da dahil olmak üzere Britanya'daki Viktoryan yaşam biçiminin her seviyesine hükmeden Anglikan Kilisesi'ne asla rahip olarak girmeyecekti. Darwin zamanında eğer İngiltere Kilisesi'nin bir üyesi değilseniz Oxford veya Cambridge'den mezun olmanız, hatta oralarda okumanız söz konusu bile değildi. Ve Darwin'in zamanındaki ünlü doğa bilimciler İngiltere Kilisesi'nin papazlarıydı. Öyle bir zaman düşünün ki bilim, politika ve din birbirine karışmış ve düzgün bir bilim adamı olmanın yolu düzgün bir Hristiyan olmaktan geçiyormuş. Evrim Tanrı ve bilim karşıtlığı olarak lanetlenmiş çünkü evrime göre yaratılış doğanın kanunuyla oluyor, Tanrı'nın değil. Darwin'in hırsı onu bu dünyanın tam ortasına sürüklüyordu ve etkilemeye muhtaçtı. Güney Yarımküre'den yolladığı bitki, hayvan ve fosiller seçkin bilim adamları arasında sıcak bir şekilde karşılanmıştı. Yazdıklarıyla üzerinde inanılmaz bir etkisi olan ünlü jeolog Charles Lyell ile tanışacaktı. Bu tam tamına 2 dakika sürdü. Denizdeki küçük bir dalga gibiydi. Gerçekten de bir depreme mi şahit oldun? Ne kadar da şanslıymışsın. Yarattığı yıkım korkutucuydu. Evet, Güney Amerika hakkında konuşmalıyız. Benim kulüpte bir şeyler yiyelim mi? Olur. Diğerlerine de katılırız. Darwin eğer evrim hakkındaki fikirlerini anlatırsa insanlar tarafından lanetleneceğini ya da dışlanacağını biliyordu. Bu adamlar Darwin'in hocalarıydı. Bu adamlar onun kariyerine destek olmuş insanlardı. Eve yolladığın koleksiyon paha biçilemez.
Güney Amerika'daki çalışmansa takdir edilesi. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Evrim hakkında spekülasyon yaratmak eğer kamuoyu önünde yapılırsa kötü bir kariyer hamlesiydi. Darwin bunu biliyordu. Evrim kesinlikle konu dışıydı. Zarar görmeden bu konudan bahsedemezdiniz. Eğer çok çalışırsanız Bay Darwin, Bay Hill'la aynı fikirde olduğunuza eminim. Bu genç adam Avrupa'daki en büyük doğa bilimciler arasında yer alacaktır. Ama ya eğer boş bir adamın hayatını sürerseniz? Bay Owen, bugün kimi alaşağı etmeyi planlıyorsunuz? Umarım içimizden birini değildir. Göreceğiz. Arkamı kollasam iyi olacak. Profesör Owen gözüne Grant'i kestirmiş. Haksız mıyım? Grant çok fazla konuşan evrimcinin teki. Birileri onun icabına bakmalı. Evet. Kesinlikle. Affedersiniz. Şu topladığınız fosillerle alakalı olarak planınız nedir, Bay Darwin? İronik bir şekilde yolculuktan elde ettiği fosillerin önemi konusunda Darwin'in gözlerini açan kişi, saygıdeğer paleontolojist ve evrimin kuvvetli düşmanı Richard Owen'dı. Böylelikle Darwin'in fısıldayan evrimsel düşüncelerinin tehlikeli kesinliklere dönüşeceği olaylar serisi başlamış olur. Megatherium kemikleri paha biçilmez olacaktır. Buradaki birkaç kullanışlı boşluğu doldurmuş oldun. Bunlar bilinmeyen bir yaratığa ait. Belki bir oyma diş, armadillo benzeri nesli tükenmiş büyük bir yaratık. Darwin, Güney Amerika'daki yolculuğu sırasında küçük bir armadillo görmüştü. Evrim yapbozunun önemli bir parçası artık yerine oturuyordu. İşte burada. Güney Amerika'daki fosil kayıtlarını görmek onu tetiklemişti. Aynı tip hayvanlar teknik olarak farklılardı. Kimi daha büyük, kimi daha küçük, kiminin biraz daha farklı dişleri vardı. Ama bunlar kesinlikle armadillo fosilleriydi. Ve günümüzde yaşayan armadillolara benziyorlardı. Fosil kayıtlarında gördüğü şey başka bir yaratık değildi. Geçmiş ve günümüz arasında yatay bir ilişkiye benziyordu. Hiç de İncil'den çıkmışa benziyordu yani. Evrim yapbozundaki sonraki önemli parça Galapagos adalarından gelecekti. Darwin 13 adadan birkaç olağan dışı sakada olmak üzere garip bitkiler ve hayvanlar toplamıştı. Darwin döndüğünde sakalarını tanınmış ornitolojist John Gall'da verdi. Mart 1837'de Gould bulgularını Darwin'e raporlamaya hazırdı. Bu, Darwin'in bilim hayatındaki en önemli kırılma noktalarından biri olacaktı. Bana ilginç gelen ortada kesinlikle ada canlılarının olduğudur. Yani oraya göçmemişler, öyle mi? Bunlar yeni türler, bütün bu sakalar. Bütün sakalar mı? Evet, tamamen yepyeni bir grup. 13 farklı tür. 13. Zoolojik bilim tarafından bilinmiyor. Tamamen Galapagos adalarına özel. Onları neyine göre ayıracağımızı biliyor musun? Gagaları. Huy açısından birbirlerinden oldukça farklılardı. Bunlar yaprak yiyorlardı. Bunlar böcek, bunlarsa kaktüs. Sanırım senin sakaların bize oldukça ilgi çekici bir şey verdi. Hepsi büyük olasılıkla adadan adaya değişen karşılıklı bir eşsizliğe sahip. Burası takım adalar olduğundan ve her yerde adalar olduğu için bu türlerin bölünebilmesinin reçetesi anlamına geliyordu. Arada bir ya da iki saka karşı tarafa uçuyor ama bu çok seyrek olduğu için yeni adalarda farklı bir şekilde evrilmeleri için zamanları oluyor ve yeteri kadar uzun süre farklı şekilde evrildiklerinde eski adalarında tekrar bir araya gelince çiftleşemiyorlardı. Böylece elimizde iki farklı türümüz oluyordu. Peki bunu nasıl kibarca anlatabilirim ki? Etiketlemen binlerce parçaya ayrıldı Charles. Üzerinde yazdığı kağıt kadar bile
değeri yok artık. Darwin sakalarını titizlikle etiketledikten sonra zaman kaybetmeden Kaptan Fitzroy'dan yardım istedi. Charles. Fitzroy'un koleksiyonu sakaların gerçekten farklı izole adalardan geldiklerini kanıtlayacaktı. Bu bir evreka anıydı. Sakalar türlerinin doğal olarak değiştiğini ima ediyordu. Tanrı'nın mucizesiyle değil. Bu bilimsel düşünme açısından inanılmaz bir adımdı. Eğer görüşleri en ufak bir temele sahipse, türlerin istikrarı hakkındaki gerçekler sarsılacaktı. Bir şeyin başka bir şeye evrilebilme fikri, insanların düşünme biçimine tamamen tersti. Sadece tavşanların tavşanlardan biraz daha farklı bir şeye evrilmesi değil, yeterince zaman geçerse bakteriler bile insanlara evrilebilir demekti. Ve son 3,5 milyar senedir olan da işte buydu. Darwin'den önce türlerin başka türlerden geldiğine veya ayrıldıklarına dair bir görüş yoktu. Ayrılma süreci evrim açısından oldukça önemliydi. Çünkü çevremizde gördüğümüz değişik türlerin biyoçeşitliliğini oluşturuyordu. Hatta şu anda dünya üzerinde ayrılma sürecini yansıtan 50-60 milyon türden biriyiz. Fakat Darwin bu kafir düşünceleri kendine saklamalıydı. Güneyde uzaktayken Tanrı ve evrimle alakalı fikirlerle eğlenmek güvenli olabilirdi. Ama Victoria İngiltere'sinde bu yüzden onaylanmak için can attığı bilimsel oluşumların kesin muhalifliğiyle karşı karşıya kalabilirdi. Seçkin bilim adamları ruhani liderlik yapmalıdırlar. Türler ve onların iğrenç sonuçları trenle alakalı aşağılık doktrinler yaymak değildir. Kesinlikle değildir. Darwin artık gizli bir ikili hayat yaşıyordu. Fikirlerini test etmek için ateşli spekülasyonların dünyasına kaçıyordu. 2 yılını zihinsel yazım adını verdiği gizli defterlerindeki fikirlerle beyin fırtınası yaparak geçirecekti. Her tür değişir. Peki gelişir mi? Organize yapılar bir ağacı temsil eder. Uç tomurcukları öldükçe yenileri çıkar. Yaşam ağacının adı hayat merceni olarak adlandırılmalıydı. Memeliler ve balıkların asla bir atası olmadı demek için en küçük bir hakkımız bile yok. Neden erkeklerin meme ucu var? Neden kullanmak için daha küçük uzuvlar var? Gizli kanatlara sahip uçamayan böcekler, uçamayan kuşlar. Bırakın insan orangutanları doğal hayatında görsün onun zekasını, onun güzelliğini. Bir hayvanın bir diğerinden üstün olduğu hakkında konuşmak oldukça absürt. Fakat Darwin evrim fikirleriyle cebelleşirken garip bir hastalığa tutuldu. Darwin'in hastalığı gizemdi. Evrim teorisiyle oluşturduğu bir tür psikolojik gerilim aynı zamanda onu depresif, kronik olarak sürekli kötü yapmaya başlamıştı. Ufak nörolojik bozuklukları vardı. Çoğu zaman midesi bulanıyordu. Darwin bunların tehlikeli fikirler olduğunu biliyor. Fakat düşündüğü görüşleri genel olarak kabul edilebilir hale gelirse bunun sonucu hakkında yazıyordu. Ve bir yerden sonra bütün yapı sallanıp düşecekti diyordu. Darwin'in düşünme tarzıyla ilgili dine en ters olanı insanlarla ilgili olanıydı. Birçok kişi insanoğlunun Tanrı'nın özel bir yaratığı olduğuna ve doğanın geri kalanıyla aynı kanunlara ve kuvvetlere tabi tutulmadığına inanıyordu. İnsan, yüzü cennete dönmüş yukarı bakan harika insan. O bir ilah değil. O da hayvanlar gibi bazı genel içgüdülere ve ahlaki hislere sahipti. Ama bununla yetinmedi. Darwin'e göre insanlar doğanın bir parçası olarak maymun atalarından evrilmişti. İnsanlar
kendileri hakkında eşsiz, neredeyse kutsal bir varlıkmış gibi bir fikre kapıldılar. Hayvan olabilme fikri onlara bir hakaret gibi gelmişti. Bizler maymun olamayız. Bu kesinlikle tehlikeli ve dine karşı bir fikirdi. Özellikle de kanıtlanamıyor oluşu. Eğer bunu ortaya atarsa sadece dine karşı olarak gözükmekle kalmaz, üzerine şaklaban olarak görülüp yerden yere vurulurdu. Bu noktadan sonra Darwin'in düşündüğü her şey, sakalar, fosiller, bütün o defter karalamaları ona türlerin yeni türlere evrilebileceğini söylüyor. Asıl soru, bu nasıl oluyordu? Ekim 1838'de Darwin, politik ekonomist Thomas Malthus'un bir kitabını okuyordu. Kitapta insan nüfusunun var olan kaynaklardan çok daha hızlı şekilde arttığını, bunun da hayatta kalmak için amansız bir mücadeleye neden olduğunu ortaya atıyordu. Malthus'un mücadelesi Darwin'in evrimin doğada çalışma biçimiyle ilgili yol görmesine ilham vermişti. Sonra buna doğal seleksiyon adını verdi. İki farklı ırktan insan bir araya geldiğinde aynı iki hayvan türü gibi davranır. Dövüşür, birbirini yer, birbirlerine hastalık bulaştırır ama ardından daha da önemli bir mücadele gelir. Günü atlatmak. Malthus, nüfusun yiyecek kaynaklarının geçeceğini iddia ediyordu. Ama Darwin bunun bireyler arasında rekabet anlamına geldiğini fark etti ve Darwin'in teorisinde anahtar bir bağlantı oluştu. Bu fikirler Darwin'in Yeni Zelanda ve Avustralya'da insanların hayatta kalmak için verdiği mücadelenin çatışmasını bizzat gördüğünden beri aklındaydı. Darwin bu karanlık fikirlerle cebelleşiyordu. Bunların sadece sosyal olarak patlayıcı etkide olduğunu bilmek dışında, evliliği düşündüğü günlerde kendisi için de felaket olabilirdi. Şeker ister misin Charles? Hayır, teşekkür ederim. Aile geleneğini bozmamak için Darwin, çocukluğundan beri tanıdığı kuzenine dikkatini verdi. Emma oldukça dindar biriyken, Darwin ise dinle alakalı ciddi kuşkular yaşıyordu. Babası onun bu din karşıtı düşüncelerini saklamasını istiyordu. Ama Darwin dürüst olmaya karar verdi. İngiltere Kilisesi'ne karşı olan görevlerimi her zaman destekleyeceğimi hayal ettiğim görevlerimi bırakıyorum. Bunu en iyi şöyle anlatabilirim. Teoloji ve benim değişen dünya görüşüm arasında çok büyük bir boşluk var. Yaratılış ve jeoloji bir arada olamaz. Dışarıdan bir varlığın olma olasılığı olabilir. Ama bu varlığın milenyalar öncesinden yaratılışa veya hayatlarımıza mucizelerle müdahale etmiş olmasına olasılık veremiyorum. Yani senin inanışına kesinlikle saygı duyuyorum ve sonsuza kadar duyacağım konusunda da kesinlikle ömrümün sonuna kadar uyacağıma söz veriyorum. Dürüstlüğün için sana teşekkür ederim Charles. Bana acı verme korkusuyla fikirlerini saklayacağın hissinden kurtulacağım. Dürüst ve vicdanlı şüphelerin günah olamayacağına inanmaktayım. Teşekkürler Emma. Teşekkürler. Bana bir iyilik yapar mısın Charles? Sen John'un 13. bölümünün sonundaki kurtarıcımızın müritlerine olan söylevini okur musun? O kadar sevgi ve sadakatle dolu bir pasaj ki. Fikrini değiştirebilirsin. Çalışmamla birlikte denizde o kadar uzun zaman geçirdim ki yalnızca bir canavara dönüştüm. Bu artık biraz değişmeli değil mi? Evet. Şimdi de ben senden bir şey isteyeceğim. Bu deneyle ilgili yardımına ihtiyacım var. Oh.
Bakalım bu solucanlar müziğe tepki verecek mi? 1, 2, 3. Darwin iyi bir eşti. Çoğu zaman çalışmalarının eşini endişeye düşüreceğini hissettiği zamanlar olmuştu. Karısı endişelendiren şeyse eğer şüpheciyseniz cennete gidemeyeceğiniz inanışıydı. Ama o bir polis değildi. Ne üzerine çalışmak istiyorsa çalıştı. Kocasını durdurmadı. Daha çok onun ruhu için dua ediyordu. Ama evlilerdi. Ve birbirlerini çok seviyorlardı. Ve farklılıklarının üstünden gelebildiler. ...1842 yılında Darwinler hayatlarının geri kalanını geçirecekleri kentteki Down evine taşındı. Darwin'in sağlığı kötüleşmişti ve taşınmanın ona iyi geleceğini umuyorlardı. 1839'da yayınladığı Beagle günlüklerinden sonra o artık ünlü biriydi. Ama Darwin'in asıl ilgisi hala karanlık bir sırdı. Sürekli nükseden hastalığı ilerleyişini yavaşlatıyordu. Ama şu anda teorisine ait 5 sayfalık bir taslağa sahipti. Kaba taslaktı ama içinde bir gün Türlerin Kökeni kitabına girecek olan yarı oluşmuş fikirlerin tohumları vardı. Mesela bir yarasa, at, domuz balığı. El gördüğümüzde hepsi de aynı yapıdan meydana gelmiştir. Hepsinin arasında derin bir bağ oluştuğunu görürüz. Ama Darwin yapbozlardan birini çözse başkası ortaya çıkıyordu. Hayvanlar ve jeolojiyi anlıyordu. Bitkiler ve onların nasıl evrildiği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Yardım, hayatı onun gibi Güney Yarımküre'de çıktığı destansı bir deniz yolculuğuyla şekillenmiş olan birinden geldi. ...25 yaşındaki Joseph Hooker'ın hayali Darwin'in ayak izlerini takip etmekti ve 4 yıllık deniz yolculuğu boyunca Darwin'in Beagle günlüğünün bir örneğini taşıdı. HMS Erebus'ta düşük maaşlı bir asistan cerrah olarak işe girmişti. Ama asıl arzusu bitkilerdi. Hiç kimse Hooker kadar güneyi keşfetmemişti. Avustralya, Yeni Zelanda, hatta Antarktika. Bu Hooker için hayat boyu bilgi demekti. Ve Hooker Darwin'e onun evrim teorisinin en önemli boyutu olan bir botanikçi olmayı öğretmekteydi. Hooker 1843 yılında Londra'ya döndüğünde Darwin bir mektup yazar. Bu hayat boyu sürecek olan bir işbirliğinin başlangıcı olmuştu. Uzun ve görkemli yolculuğundan güvenli bir şekilde döndüğün için tebrikler. Elindeki bütün o bitki örnekleriyle neler yapmak istediğini bilmek için can atıyorum. Hooker'ın botanik bilgisi ona teorisiyle ilgili önemli bir kayıp halka sağlayacaktı. Darwin'in bir dahi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Darwin'in modern zamanların en önemli bilim adamlarından biri olduğuna da hiçbir şüphem yok. Ama yalnız takılan bir dahi olduğu kesinlikle bir saçmalık. 3 aylık bir yazışmadan sonra Darwin hiç huyu olmayan bir adım atar. Elden ayaktan düşüren hastalığın ardından güçlü hissederek Darwin sonunda radikal fikirlerini açıklayabileceği birini bulmuş olduğunu umuyordu. Bay Charles Darwin. Joseph Hooker. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de sizinle. Joseph, ne kadar küstah duyduğumun farkındayım ama olay şu. Adeta bir cinayeti itiraf etmek gibi. Ama ben tarım ve bahçıvanlıkla ilgili birçok kitap okudum. Biliyorum. Bilgi dağarcığınız inanılmaz. Buna hiç şüphe yok. Yani hayatın başlangıcını fark ettim. Ve neredeyse ikna oldum. Neredeyse bütün türlerin zarifçe ve uç uca eklenerek evrimleştiğine ikna oldum. Bu çok
İlginçmiş doğrusu. Bunun durması gerekiyor. Artık değil ama. Kötüye giden sağlığına rağmen Darwin çalışmaya devam etti. Yeni müttefiki sayesinde gece gündüz yazıyor, teorisinin taslağını genişletiyor, aynı zamanda Hooker'la mektuplaşıyordu. 1844 yılının bahar ayında Beagle yolculuğunun ardından eve dönüşünden neredeyse 7 sene sonra Darwin evrim ve doğal seleksiyon üzerine 189 sayfalık makalesini bitirmişti. Ama bunların hepsi boşuna olabilirdi. Daha 35 yaşında olmasına rağmen Darwin süregelen hastalığının onu kolayca öldürebileceğinden korkuyordu. Herkesten daha çok güvendiği tek kişiye açıldı. Sevgili Emma, türler teoremin eskizini bitirdim. Teoremin doğru olduğuna inanıyorum ve eğer bir jüri tarafından bile kabul edilirse bu bilim açısından oldukça önemli bir adım olacaktır. Bunu sana yazmamın sebebi aniden ölebilir olma ihtimalim. Senden tek istediğim bunun basılması için 400 pound bağışlaman ve tanıtımını kendin üstlenmen. Eskizimin uygun bir kişiye verilmesini umuyorum. Darwin'in yazdığı bu mektup oldukça önemlidir. Bu mektup çiftin arasındaki harika bir güvenin olduğunu göstermektedir. Eğer Darwin Emma'nın çalışmalarına karşı olduğunu ve onun bunu engellemeye çalışacağını düşünmüş olsaydı bu mektubu yazmazdı. Bu kutsal bir güvendi. Bu Darwin'in dünya için bir şeyler yazdığına inandığını gösteriyor. Elinde gerçekten çok büyük bir şey olduğunu biliyordu. Sonraki cesur dünyasında Darwin, evriminin ulusal bir skandal haline gelmesiyle kahroluyordu. Kim böyle saçma şeyler yazmaya cesaret edebilir? Bu eser Tanrı'nın kelamını reddediyor. Bu yazar yüce bakirelerimizin ve analarımızın maymunlardan geldiğini ve canavar ürettiklerini söylüyor. Tepkilerle karşılaşan halk bir bilim adamı tarafından yazılmamış olan olaylı kitabın üzerine atlamıştı. Darwin bunun bir ölümcül vuruş olmasından çok korkuyordu. Bunları ateşe atsam daha iyi olacak. Belki de yayınlanana kadar bunu bir yol açmak olarak düşünmelisin. Bu kesinlikle bir yol açmayacak. Bu bütün bilim insanlarına çalışmamı bir saçmalık olarak görüp kenara atmak için daha fazla sebep verecek. Eğer yayın evlerinin istediği buysa şu anda açıkçası çaresizim. Darwin'in bütün çalışmaları boşa mı gitmişti? Devam edebilecek güce ya da cesarete sahip miydi? Destekçileri zaman kaybetmeden gelip Darwin'in dünyayı değiştiren evrim teorisini tamamlamasına yardım edecekler miydi?